Ne haber reis? Titanik gibi önüme geçiyor. Selamünaleyküm. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. İyi, sen ne yapıyorsun? İyi Allah'a İyi şükür. gördüm. İyiyim abi. Merhaba abi. Selamünaleyküm. Ben valizi alınca haber verirsin sandım ama. Sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür, elhamdülillah. Ben valizi alınca haber verir dedim ama vermedin. Ben mi? Ne? O ara şey yaptım. Ne o? Kare kodu. Kare kodu karma karıştı, orası karışık. Ne? Kendileri de bilmiyorlar. He. Hep çeviriyorlar geriye kadınları falan. He. Çeviriyorlar. Sen basıp geçtin. Ben bastım geldim, okudum geçtim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. O değil, Langsung Mobil ya. Okay. Nasıl, yolculuk nasıl geçti? Abi yolculuk iyi geçti. Bir aksilik, bir yaramazlık olmadı çok şükür. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Sadece biraz koltuk arası dardı. He. Uçak, büyük uçak. He. Koltuk araları dardı. Fazla rahat edemedim yani, uyuyamadım. Evet. Yani başka da onun haricinde her şey iyiydi. Yemekler falan İyi, iyiydi. iyi, fena değil. Yemekler, ikramlar falan da iyiydi. Çayımız geldi falan. İyi, tamam abi. Yaramazlık Röportajı yoktu. yarın yapacağız. Ya yaparız inşallah. Şimdi yorgunsun. Önce bir işimizi halledelim. Hadi bakalım. Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Yeni güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yanımda Muhammed Bekir abi var. Kendisi İzmir'den geldi. Havalimanından karşıladık. Dedi Bekir kardeşim, senin için geliyorum. Şaka yapıyorum. Eş adayı için geldi. Nereye gideceğiz? Çok sürpriz bir yere gideceğiz. Bakalım, anlatacak kendisi. Tabii öncesinde kanala abone olarak, videoları beğenip yorum yaparak destek olun lütfen, rica ediyoruz. Çünkü sizlerin destekleriyle kanalımız daha da iyi yerlere gelecek diyelim. Cansınız, başlayalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Ne yapıyorsun abi, iyi misin? İyiyim çok şükür, elhamdülillah. Siz Hoş nasılsınız? geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin. Hoş bulduk, sağ olun. Abi birazcık kendinden bahseder misin? Muhammed Bekir kimdir? Nereden geliyordur? Ne iş yapıyordur? Daha önce evlilik yaptı mı? Kısaca bilgi verir misin? Adım Muhammed Bekir. İzmir'den geliyorum. 55 yaşındayım. Daha önce bir evlilik yaptım. 25 yıl falan sürdü. Sonunda ayrılmak zorunda kaldık. Zamanla emekliyim aynı zamanda. Kendime ait bir nakliye işim var. Nakliyecilikle uğraşıyorum İzmir'de. Sonra süreç bizi buralara kadar getirdi. Ali kardeşim var. Papualı Ali diye tanınıyor kendisi. Papualı Ali buradan evli. Buradan evli. Onların tanıdıkları vasıtasıyla eşimle tanıştım. Onun çok mutlu olduğunu, onun çok huzurlu ve mutlu bir evlilik sürdüğünü gördüm. Onların tanıdıklarıyla beni tanıştırdılar. Aşağı yukarı bir yıldır tanışmaktayım kendisiyle. Sonra evlilik kararı aldık. Süreç bizi buraya kadar getirdi, çok şükür. Nasıl anlaşıyorsunuz abi? Endonezce konuşuyoruz. Tam tersi, biraz insanlara biraz acayip gelebilir belki ama ben Endonezceyi bayağı kendimi, halimi arz edecek kadar öğrendim. Biraz da yetmediği yerlerde İngilizce takviyeli. Bazen de Google çeviri. Google çeviri çok az. %10 diyebilirim, %5 diyebilirim. Genelde Endonezce anlaşabiliyoruz. İngilizce de anlaşabiliyoruz. Genellikle ağırlıkla %80, %75, %80 Endonezce konuşuyoruz. İyisiyle kötüsüyle 25 yıl evli kaldın. Evet. Sonrasında boşandın. Evet. Çoluğun çocuğun haberleri var buraya geleceğinden. Var. Sonrasında yenge hanımla tanışmana Ali abi, Papualı Ali. Kendisinin Ali. de YouTube kanalı var arkadaşlar. Takip Aynen. ederseniz Papualı sevinirim. Ali ve Nanti. Öyle yazsalar da olur, sıkıntı yok. Dedi ki sana, sen ona dedin değil mi? Önce sen mi ona sordun? Ben sordum ona. Zaten gözlemliyordum daha önce de. Videolarını da seyretmiştim. Bekir Önal'la olan videolarını gördüm. Uzun süredir takipteydim kendilerini. Sonra Ali kardeşimin eşi, Endonez kendisi. Arkadaşı varmış. Yakın bir arkadaşı, çok iyi tanıdı. O da evlenmek istiyormuş. Abi tanıştırayım sizi dedi, isterseniz. Bir konuşun, bir tanışın. İster misin böyle bir şey dedi. İsterim dedim, neden olmasın? İnsanın kısmetinin, nasibinin nereden çıkacağı belli olmaz. İnsanlar kuş misali. Bugün burada, yarın başka bir yerde. Olabilir dedim. Benim fotoğraflarımı karşı tarafa attılar. Karşıdakininkini bana attılar. Fotoğraflarımızı gördük. Sonra telefonlarımızı paylaştılar. Yani onların vesilesiyle Papualı Ali ve eşi Nanti'nin vesilesiyle tanışmış oldum ben. Şimdiki evlenecek olduğum kişiyle. Normalde genelde sosyal medyadan bulanlar Genelde ekseriyeti sosyal medyadan ve değişik Müslüme.com gibi sitelerden genelde eş adaylarını oralardan buluyorlar. Ama benimki biraz değişik oldu. Benimki daha tanıdık oldu yani. Tanıdık vasıtasıyla oldu. Evet. Papualı Ali ve eşi Nanti'ye buradan saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Onlar vesile oldular, aracı oldular. Kendilerinden çok memnunum. Arkadaşlarım aynı zamanda. Ve kendilerinin bu arada YouTube kanalları var. Papualı Ali ve Nanti diye yazarsanız çıkar. Eşi içerikler üretiyor. Güzel içerikler de üretiyor. Tanıyorlar abi, takipçilerim bilir. Tanınıyor ama yine de bir tırnak, iki tırnak arası bir parantez içinde ben de buraya bir ekleme yapıyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim. Evet. Eşi de çok iyi. Çok saygıdeğer, hanımefendi bir insan. Peki. Zaten benim bu işe yönelmem eşinin sayesinde oldu. Eşiyle olan iletişimini, eşiyle olan mutluluğu gördüm. Yakaladıkları mutluluk ve huzuru gördüm. Bunu benim de başıma gelebileceğini düşünerek bunu ben de tatmak istedim. O yüzden bu yola girdim onların tavsiyesiyle. Kendilerine buradan çok teşekkür ederim. Benimle nasıl iletişim kurdun? Sizin videolarınızı 1,5-2 yıldan beri takip ediyorum. Yardımcı olduğunuz kişilerle yapmış olduğunuz buradaki rehberlik, önderlik ve buradaki bir sürü aksiyonlar var burada. Kamera arkasında görülmeyen otel rezervasyonları, araba kiralamalar, iletişim, evrak işleri, resmi dairelerdeki koşuşturmalar, rezervasyonlar, bunun gibi bir sürü daha aktiviteler içeriyor bu iş. Hani tek başına gelip de burada yani zor. Dil problemi var, adres problemi var, resmi dairelerdeki iletişim, evrak eksiklikleri. Mutlaka küçük bir nüansı yakaladıkları an iptal ediyorlar. Geri gönderiyorlar. Ve bu da uzun süreç. Zaten buraya gelen insanlar genelde günleri sayılı yani. Belirli bir tarihler aralığında geliyorlar. Uçak biletlerini yakabiliyorlar. Çünkü küçük bir eksiklik olabiliyor. Veya o aşamada buraya gelinceye kadar bir şey değişebiliyor evrakta. Ama bunun güncel evraklarını takip eden birisi olursa, onun rehberliğinde olursa zaten kendisi de burada oturuyor ve birçok olaya hakim. Yardımcı oluyor herkese. Onların evlendirdiği kişilerden o videoları seyrede. Baktım bu iş olabilirliği aklıma yattı benim. Neden olmasın dedim. Ve böyle bir kişiyle Papualı Ali ve Nanti'nin bana yardım ettikleri, aracılık ettikleri, tanıştırdıkları kişiyle neden olmasın dedim. Yani dalga. Önce benim videoları izledin. Ali abiyi gördün. Ali abiyle iletişime geçtin. Sonra Ali abi hanımı sana yardımcı oldu. Dedi ki hani benim arkadaşım da evlenmek istiyor. Seni tanıştırdı yenge hanımla. Sonra hemen bir yıla yakındır bir süredir konuşuyorsun. Ve kısa süre sonra da Ali abi dedi ki sana Muhammed Bekir abi seni ben Bekir Önal'la tanıştırayım. O yapsa o yapar işini dedi. Aynen öyle söyledi. Çünkü Papua biraz riskli. Tek başına gitme. İşte başına her şey gelebilir dedi. Aynen öyle. Aynı yaşadığını anlatırsan buradaki bir küçük püf nokta var. Papualı Ali ve Nanti'nin benim hani tanışmamdan ziyade onların huzurunu ve mutluluğunu ben gördüm. Onların arasındaki iletişimi gördüm. Bu bende bir merak uyandırdı. Herhalde özlenen bir şey bu. Yani sevgi, huzur, mutluluğu yakalamışlar. Çok da iyi anlaşıyorlar. Çok hoşuma gitti. Sizin videolardan da birçok böyle çift tanıdım. Bugüne kadar evlenenlerden bir tane daha olumsuz, menfi yönde bir geri dönüş almadım. Görmedim de, şahit de olmadım. Bu beni çok mutlu etti. Neden olmasın dedim. Belki de Allah böyle yazmıştır nasibimizi, kısmetimizi. Denemek lazım dedim. Çıktım geldim. Ya biraz hani şöyle düşündükçe biraz garip geliyor. İnsanlara diyecekler sana her zaman olduğu gibi. Ya kardeşim o Papualı kadın Türk değil de Endonezyalı biriyle niye evlenmedi? Ya da sen Türk bir kız bulamadın mı da, kadın bulamadın mı da buralara kadar geldin diyeceklerdir. Onlara bir cevabın var mı? Var. Aslında var. Aslında çok var ama söylenecek az var. Nasıl dersen Türkiye'de evlenmek, anlaşmak daha zor. Çok zor. Evlenmek daha da zor. Boşanmak onun iki katı daha zor. Nasıl? Yani bunu yaşayan bilir. Damdan düşen insanın halini damdan düşen insanlar anlar. Bunu öyle anlatabilirim. Anlayanlar anlayacaktır. Konuya vakıf olanlar bunu bilirler. Türkiye'de iletişim kurmak çok zor. Türk aile yapısı son zamanlarda bozulma dönemine girdi. Bizim Türkiye'de herhalde biraz konu içerik sapıyor ama dizilerden mi artık filmlerden mi etkileniyor bizim Türk bayanları, Türk kadınları? Yani hepsini demiyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz, müstesnalar hariç. Yani ekonomik enflasyon ortamı da herkesin gerçeği. Herkesin cebini zorluyor. Gelirler az, giderler çoğaldı. İnsanların belini büküyor. Çoğu insan da evlenemiyor bu yüzden. Yani maddi imkansızlıklar, maddi yetersizlikler, pahalılık, enflasyon bunlar birinci etken. İkinci etken de huzuru, mutluluğu yakalayıp yakalayamamak. Esas konu bu. Bundan sonra ya insanların ve erkeklerin aklında şu var. Ya 3 ay sonra ben anlaşamazsam ne olacak?
anlaşamazsam veya karşı taraf istemezse, ben ayrılıyorum derse ne yaparız, ne ederiz? Bu ömür boyu bir yıkım demek. Bunun altından artık ömür boyu kalkılamıyor. Ya bunu insanlara bağlamıyorum komple. Yani insanlara bu ihaleyi insanlara sırtına yüklemiyorum. Maddiyat da var işin içinde. Ülkenin ekonomik zorluğu var. Enflasyon var bir kısmında. Bir kısmında da karı koca iletişim bozukluğu diyebilirim. Peki evlenmekten, hani Endonezyalı bir kadınla evlenmekle neyi bekliyorsun? Yani beklentin ne? Beklentim saygı ve sevgi kuralları içerisinde olduklarını gördüm. Kocaya koca olduklarını hissettiriyorlar. Yani çevrende çok var. Çok var, gözlemledim, biliyorum, ben şahit ondan oldum. dolayı Yani buraya sırf meraktan gelmedim yani ben. Ben bir referans alarak geldim. Gözlemledim, takip ettim, izledim. Bu kanıya vardım. Geneli öyle. Ben olumsuz bir kişiyi daha tanımadım. Çevremde tanımadım. Seyrettiğim videolarda hiç tanımadım. Ne kadar Türkiye'ye belki de bin taneden fazla seyretmişimdir yani kişinin evliliğini seyretmişimdir. Bunların bir tanesi de olumsuz, daha geri dönüş almadım. Çok mutluyuz. İyi ki oradan evlenmişim diyenlerle dolu YouTube. Tabii istisnalar. İstisnalar kaideyi bozmaz ama benim bildiğim yok. Evet. Benim bildiğim yok. Olabilir. Belki başkası şahit olmuştur ama ben olmadım. Ve bunlar beni çok etkiledi. Bunlar bende bir heves yarattı. Bir merak uyandırdı. Deselerdi ki bana bir sene önce, 1,5 sene önce deselerdi ki Bekir Papua'dan evleneceksin, Endonezya'dan evleneceksin deseler güler geçerdim. Şaka mı yapıyorsunuz derdim. İnanmazdım. Asla aklımın ucundan, kıyısından geçen bir olay değildi. Yani şu son 1-1,5 yıl arasında oldu bunlar. Gideceğimiz yer Evet. çok enteresan bir yer. Evet. Endonezya'nın bir ucuna gideceğiz. Evet. 12 saatlik uçak yolculuğumuz var. Doğrudur. Aktarmalı gideceğiz. Biliyorum. 1,5 saat aktarma süremiz var. Hayırlı yolculuklarımız olsun. Amin inşallah. Öncelikle. Amin inşallah. Tabii zorlu süreç olacak. Planlarımızı, programlarımızı yaptık. Kafan rahat olsun her Evet. zaman olduğu gibi abi sana dedim. Hemen hemen 9 aydır mı, 8 aydır mı ne konuşuyoruz seninle. 9,5 aydır. Yani konuşuyoruz abi. İnşallah planı programı yaptık. Sağlıklı bir şekilde gideceğiz. Sağlıklı bir şekilde geleceğiz. İnşallah dualarımız bu yönde, isteklerimiz bu yönde, arzularımız bu yönde. İnşallah kazasız belasız, huzur ve mutluluk içinde gider geliriz. Peki uçak gidiyor bu arada. Peki Türkiye'de hiç eş adayın oldu mu? Hani boşandıktan sonra ne istediler senden? Bir iki tanışmamız oldu. Ya şimdi isim vermeyeyim ama işte 10 tane bilezik isteyen oldu, tekne isteyen oldu. Ne, tekne mi? Tekne isteyen oldu. Abi ev isteyen duydum da tekne ne alaka ya? Yazlık isteyen oldu. Oluyor yani istekler yani. Evi alırsan yazlık da al. Yazlığı alırsan tekne de alımız olsun. Yani bu minvalde yani arka arkaya. Var mı? Oldu. Yani komple eşyalar. Hep yeni evler. Tadilatlı evler. Yani 10 tane bilezik. Yok nişan merasimi ayrı. Düğün merasimi ayrı. Yok kına merasimi ayrı. Düğün isteyenler var. Ya şaşılacak bir durum ama ben de güldüm geçtim öyle. Ben Kaç de güldüm yaşında? geçtim. Aşağı yukarı benim yaşlara yakın. 55 yaşında. Vardır. 55 olmasa da 52-53 yaşlarında. Yani istekler bitmiyor. Tamam insan olarak hakkıdır. Bir şey diyemem de. Bunu karşılayacak yani ekonomik yeterlilik veya yetersizlik. Malumunuz. Biraz sıkıntıya girmek Sıkıntılı. istemiyorum. Bunun garantisi de yok. Ya insanlar adım atarken bunun hesabını yapamaz elbette de. Mutlu olmak için evlenir herkes. Huzurlu olmak için evlenir. Ama bunun tersi de oluyor günümüzde. Çokça yaşanıyor. Bu da insanın gözünü korkutuyor. Çünkü altından kalkılamaz bir yükümlülük bu. Maddi olay yani. Ağır bir olay. Hem insanda maddi hem manevi bir yıkım oluyor aksi takdirde. Bunun garantisi de olmayınca insan çekiniyor. Evlenmekten vazgeçiyor. Hayattan soğuyor. Karamsarlığa düşüyor. Endonezya olmasaydı ya da aklında ya da videoyu izlemeseydin, denk gelip de beni görmeseydin başka bir ülkeye gitme planın var mıydı ya da biriyle evlilik planın var mıydı? Vardı. Biraz ütopik gelebilecek insanlarımız ama gülmesinler bana. Hani niye beni şey gülsünler yapmasınlar. Ben Arakan'dan bir insanın hayatına dokunmak istedim. Bir bayanın. Çünkü onların çok zulüm altında olduklarını, yersiz yurtsuz olduklarını gördüm. İtilip kakıldıklarını gördüm. Evleri yok, evleri yandı. Kendileri katliama uğradı. İşkencelere uğradılar. Çok az bir azınlık olması hasebiyle yarısı Bangladeş'te, yarısı Myanmar'da, yarısı orada burada selsefil oldular. Çok üzüldüm, onlara ağlamıştım onların videolarına. Olaylar beni çok etkiledi. Oradan bir bayanın oradan o bataklıktan çıkarıp, o zulümünden kurtarıp alıp gelmek istedim Türkiye'ye. Onun hayatına dokunmak, onu mutlu etmek istedim.
Yani bunun ucunda da manevi olarak da bakıyorum olaya. Allah'ın dedim hani belki takdirini kazanırım. Allah'ın hoşuna gider. Belki de sevap da kazanırım. Hem bir yuvamı kurulur. Kadir kıymet bilir. Anladınız mı? Yani bu anlatmak istediğimi bu şekilde, yani bir kişinin hayatına dokunmak istedim. Ya aslında benim mantalitemde veya şeyimde, zihnimde bu vardı. Ama şöyle bir şey ki, onların ülkeleri yok biliyorsunuz. Yerleri, yurtları yok. Onları orada almak için yapacağım müracaat, başka bir yerde sığınma şeklinde, mülteci şeklinde kalıyorlar. O yüzden onları almak için resmi mutlaka evraklar gerekir yurt dışında. Bunları hangi mercilere yapmak o kadar zor ki orada. Yani çok zor. Buraya gelmenin belki de 50 ile çarpabilirsiniz. Çok zor çünkü hükümetleri yok, devletleri yok, resmi kurumları yok, aile bakanlığı, hiçbir şey yok. Sadece topluluk olarak hayatta kalabiliyorlar sadece. Sadece yaşam hakkı tanınmış. Birçoğuna da öldürdüler zaten. Katliama uğradı. İşkenceye maruz kaldılar. Bir avuç insan kaldılar. Yani aklımda, fikrimde o vardı. Oradan bir ne diyeyim, nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Bir garibin, Allah'ın insanlar üzerindeki hoşnut olacağı, vereceği sevap, cennetle müjdeleyeceği olay belki de bir garibin gönlünde gizlidir. Belki de yetimdir. Yani ben bu minvalde bunları düşünerek, belki biraz insanlara şey gelecek, bir değişik gelebilir ama kusura bakmasınlar yani. Ben böyle düşünüyordum. Ama nasip böyleymiş. Buna da karşı gelemezdim. Kuş misali. Dün sabah İzmir'deydim. Bugün Jakarta'dayım. Endonezya'dayım. Yarın Papua'da olacağım. Allah ömür ve izin verirse, sağlık verirse. Yani düşüncelerim bu yönde. Kafa yapım benim bu şekilde. Kimse yani kusura bakmasın, benim görüşlerim bu şekilde. Peki akrabaların, arkadaşların dediğinde ben Papua'ya gideceğim, evleneceğim dediğinde ne dediler sana? Herkes önce bir şaşırdı. Önce bir dediler, ne oluyorsun? Bekir, ne oluyorsun? Neresi? Endonezya dedim. Endonezya neresi? Anlatmakla yarım saat geçiyor. Haritada yerini bilmiyorlar. Halbuki 300 milyonluk bir Müslüman bir ülke. Dünyada 7. ekonomi bakımından veya Asya ülkeleri içinde 7. büyük bir ekonomisi olan bir ülke. Müslüman bir ülke. Tamam uzak. 13.000-14.000 kilometre uzaklıkta. Ne işin var orada dediler. Dedim ben sıkı durun. Sadece Endonezya ile bitmiyor iş. Bir o kadar daha gideceğim. Nereye gideceksin? Papua'ya gideceğim deyince şaşırdılar. Şaşırdılar. Ne işin var orada? Papua Yeni Gine diyeceksin abi. Papua Yeni Gine ile sınır. Ama batı tarafı Endonezya'ya ait. Evet. Öbür tarafı ayrı, kendi başına bir ülke. Bir adım atıyorsun, Yeni Gine'desin. Arada bir sınırı var. Arada bir sınır var. Evet. Nasip kısmet böyleymiş. Üstüne söyleyecek sözüm yok. Yani eleştirilere açıksın ama yargılayamazlar diyorsun. İsteyen her şeyi söyleyebilir, eleştirebilir, mutluluklar da dileyebilir, selamlarını da gönderebilir. Ama hakaret, küfür olmamak kaydıyla eleştirilebilir elbette. Onun haricinde söyleyeceklerim yok. Tabii güzel bir anlatım yaptın, güzel konuştun, kendini çok güzel ifade ettin. Ben sadece dinledim izleyiciler gibi. Sonrasında bu 9 ay boyunca beraber iletişimi asla koparmadık. Sağ olsun Ali abi olsun, onlar orada destek çıktılar sana, çok motivasyon verdiler. Birazcık da olsa içinde ürperti oldu, olmadı değil, ben biliyorum seni. Çok az da olsa korku oldu, endişe, hepsi üst üste geldi. Yani bunlara değer miydi diyeceğim ama şimdi demeyeceğim. Bunu ikinci bölümde buluşmadan sonra İnşallah diyeceğim. Değer miydi abi falan diyeceğim. Tabii ki değmese de değdi diyeceksin. Hayır ben neyse onu söylerim. Biliyorum mertliğini. Allah'tan başka kimseden korkum yok Allah'a şükür. Eyvallah. Şimdi öncelikle programı anlatacağım. Evet. Birincisi sabah kalktık. Direkt Büyükelçiliğe gittik. Büyükelçilikten evrağımızı aldık. Aynen. Kahvaltı yaptıktan sonra oturduk, röportaj yapıyoruz. Evet. Yarın öğle saatlerinde havalimanına doğru yolculuğa çıkacağız. İnşallah. Tabii bitiyor mu? Bitmiyor. Önce Jayapura'ya geçeceğiz. Papua'nın, Endonezya Papua bölgesine geçeceğiz. Evet. Jayapura hemen hemen Jakarta'dan hemen hemen bir 8 saat, 9 saatlik bir uçak yolculuğumuz olacak. Sonrasında orada bir aktarma süremiz olacak. 1,5-2 saate yakın. O süre zarfında da zaten uçaktan bindi indi. Tekrardan Merauke'ye, ormanın derinliklerinden doğru alçak uçuşla gidecek. Uçak genelde öyle o yapıyor. Biliyorum çünkü. Ezbere biliyorum oraları. Merauke'ye indikten sonra bizi aile karşılayacak.
Orada bir sürprizin olacak mı? Her zaman olanlar gibi. Olabilir mi? Yani bir küçük bir şey. Küçük bir şey. Küçük bir şey olabilir. Kendi çapında. Olabilir diyorsun. Karşı tarafı da mutlu etmek adına, onları hoş karşılamak, onların da beni hoş karşılaması adına küçük bir sürprizim var. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Şey. Marokko'da şu an araştırmalarıma göre beyaz adam yok. Yokmuş. Evet. Şu an yok. Uçakta belki ikimiz domates gibi çıkacağız abi ortada. Jayapura'da yaşayan değil, hani turistik gezi için giden bile yok. Aynen. Biz hayırlısıyla gideceğiz, hayırlısıyla döneceğiz. İnşallah. Bütün zorluklara rağmen beraberiz. Aynen. Tekrardan Ali abiye teşekkür ederim. Seni bana yönlendirdiği için. İyi ki de tanımışım. Ben çok güzel yürekli bir insansın. Sen de öylesin, sağ olasın. Eksik olma. Yani varsa bir hatamız affı maruz görün. İzleyicilerden de senden de söylüyorum tekrardan. Çok şükür yok. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Amin. Direkt Endonezya'ya geldin. Direkt girdin, girer girmez dikkatini çekenler nedir? Endonezya'nın yemeğini gördün, sokaklarını gördün. Birazcık arabayla devamlı gezdik, motorla gezdik. Aynen. Düşüncelerini alabilir miyim? Sokakları çok dar geldi bana. Kuş sürüsü gibi motosiklet. Motosiklet gidiyoruz. Yanımızda, sağımızda, solumuzda motosiklet, birer karış aramız ama herkes o şeyi intizamı bozmuyor. Ne çarpan var, ne sürtüşen var, ne bağıran var, ne çağıran var. Kimse korna bile çalmıyor. Çok dikkatimi çekti. Yani artık uzmanlaşmışlar. O motor onların bir uzuvları olmuş. Eli kolu gibi bir şey olmuş. Eli kolunu kullanır gibi motor kullanıyor. Bayan da erkek de fark etmiyor. Çocuklar bile motor kullanıyor. O dar sokaklarda, o dönemeçler falan. 90 derecelik dönemeçler var küçük yolda. İnsan aklı çıkıyor yani nasıl çarpışmaması insanların orada mucize. Onun haricinde Jakarta büyük şehir. Güzel büyük yüksek binaları var. Bayağı büyük şehir. Aşağı yukarı 100 milyon civarında şeyi var. Sayısı var, nüfus sayısı var. 80 milyona 80, yakın. 100 milyona Gündüzleri yakın. 80 milyon, geceleri 40 milyon derler Endonezya, Jakarta'dan için. Yani büyük bir şehir. Havası nemli, sıcak. Halbuki Eylül ayının sonundayız. Jakarta'yı da İstanbul gibi düşünmeyelim. Jakarta 5 tane abi. Parça parça. Doğrudur. Bir de yan şehirlerde arasında mesafe yok. Direkt geliyorlar. İş için geliyorlar. Mesela Bursa'dan İstanbul'a gelenleri düşün. Aynen. Onun gibi düşünebiliriz. Günübirlik. Aynen günübirlik. Büyük bir şehir yani. Sokakları biraz dar geldi bana. Çok dar ama yeşillik bir yer. Yeşillik bir yer. Sıcak. Sıcak, nemli. Şu an yanıyorum sıcaktan. Havuza gireceğiz. Havuza gireceğiz inşallah. Yani onun haricinde iyi. İnsanlar güler yüzlü. Gülen insanların ülkesi burası. Yaşlısı genci, çocuğu büyüğü, orta yaşlısı hepsi gülüyor. Selam verince her bir ağızdan karşılık veriyorlar. Ya çok güleç yüzleri, böyle ılımlı insanlar, mütevazi insanlar. Bu beni insanları yani ısındırıyor, çekiyor insanları kendine ister istemez. Belki de beni buraya çeken şey bu olabilir. Gülen yüzlü. Peki buradan seni izleyen güzel kalpli insanlar, sevenlerin var, dostların var, arkadaşların var ve benim Bekir Önal takipçilerimiz. Aynen. Bu değerli insanlara söylemek istediğim bir şey var mı? Buradan evlenmek isteyenler ya da düşünenler hiç korkmasınlar. Bekir Önal Bey ile iletişime geçip gereken bütün bilgileri kendilerinden alabilirler. Bu hem onlar için basit bir olay oluyor, hem işleri çok kolaylaşıyor. Profesyonel bir iş yapılıyor. Kendine hiçbir şeye dokunmuyorsun. Burada o stresi de yaşamıyorsun. Acaba orada işlerim nasıl olur? Ters mi gider? Acaba eksik evrak mı olur? Bir daha ya Türkiye'den gelecek bir eksik evrak isteyebilirler. Olabiliyor bunlar. Bir de buranın Türkiye'ye gidip biletinin yanması var falan. Bir sürü maddi külfet. En güzeli işi ustasına, ehline teslim edip kafam rahat şekilde turist gibi güzel bir uçak yolculuğu yapmak. Güzel otelde gezip yiyip içmek burada. İşlerin takip ediliyor. Kendin rahatsın, stressiz, gerilmeden, mutlu ve huzurlu biçimde eşinle beraber Türkiye'ye dönmek bence en iyisi diyorum. Yapmak isteyenlerle böyle yaparsa kendilerine iyilik ederler. Ben şahsen böyle yaptım. Çok da memnunum. Eyvallah. Baştan tekrardan hatırlatalım. Ben kimseye eş bulmuyorum. Mutlaka. Onu da başta söyleyelim. Hani abime iyi röportajda dinlerseniz Muhammed Bekir abi kendisi dört dörtlük her şeyi anlattı. Nasıl bulduğunu, nasıl anlaştığını. Bu arada tekrardan teşekkür ederim. Geldin, zahmet verdin. Baş tacısın. Hayırlısıyla inşallah yola çıkacağız. İnşallah. Şimdi videoyu şöyle bir sonlandıralım beraber. Bir sampa cumpa yapacağız abi. Abilerin hazır ol diyemedim. Buradan bir arkadaşlarıma selam gönderebilir miyim? Tabii. Atahan Gümrük Müşavirliği çalışanlarına, Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi AŞ çalışanlarına, Gürol kardeşime, Yüksele kardeşime, Tamer kardeşime, Yapku kardeşime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sampayı cumpa. Ben de buradan bütün Bekir Önal YouTube kanal takipçilerine, Türkiye'ye, Türk vatandaşlarına
can dolusu, gönül dolusu sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Endonezya'dan, Java Adası, Jakarta şehrinden şimdilik. Yarın bir gün Papua, Merauke şehrinde olacağız çünkü. Selamlar, saygılar efendim. Hoşçakalın. Sampai jumpa. Sampai jumpa.